Düşünün, evrende yalnız olduğumuzu sandığımız bir anda, karanlığın içinden bir misafir beliriyor. Görünüşte sıradan bir taş parçası gibi ama içinde milyarlarca yıllık sırlar saklı olabilir. İnsanlık bu mesajı çözebilecek mi? Yoksa Oumuamua, geçmişte olduğu gibi geleceğimizin de gölgelerinde mi kaybolacak? Belki de bu, kadim zamanlardan bugüne bir yankıdır. Oumuamua'nın garip hareketleri, şekli ve geldiği yön onu yalnızca bilim dünyasında değil, komplo teorisyenleri arasında da bir efsaneye dönüştürdü. Onun, evrende yalnız olmadığımızı kanıtlayan bir mesaj olduğuna inananların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Ancak bu mesaj, insanlık tarihindeki diğer gizemli olaylarla bağlantılı olabilir mi? Gelin, Oumuamua'ya daha yakından bakalım. Galaksist bilim başlıyor. 2017'nin Ekim ayında Hawaii'nin yıldızlarla kaplı berrak gecelerinden birinde Pan-STARRS teleskobu bir ışık hüzmesini yakaladı. Bu hüzme, Güneş sisteminden çok uzakta bir yerden geliyordu. Başlangıçta onun bir asteroid ya da kuyruklu yıldız olduğunu düşündüler. Ama bu fikir, nesnenin garip hareketlerini ve görünümünü analiz ettikçe hızla çürüdü. Oumuamua'nın yörüngesi ve hızlanma biçimi, onun yapay bir nesne olabileceğini düşündürttü. Eğer bu doğruysa, kimler tarafından gönderilmişti? Ve neden şimdi ortaya çıkmıştı? Mısır piramitlerinden Stonehenge'e kadar insanlık tarihindeki pek çok yapı gökyüzü ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Giza piramitlerinin Orion takım yıldızına hizalı olduğu bilinir. Mayalar ve Aztekler, yıldızlara dayalı karmaşık takvimler geliştirmiştir. Bu kadim uygarlıklar, Oumuamua gibi yıldızlar arası mesajcılarla iletişim kurmuş olabilir mi? Ünlü, Tanrıların Arabaları kitabında Deniken, antik çağlarda uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğini öne sürmüştür. Ona göre, bu ziyaretçiler insanlara teknoloji ve bilgi getirmiş, hatta bazı medeniyetlerin yükselişinde doğrudan rol oynamıştır. Eğer bu doğruysa, Oumuamua gibi bir nesne, onların bir gün geri döneceğine dair bir işaret olabilir mi? Maya medeniyeti, gökyüzü olaylarını birer işaret olarak görmüştür. 2012 yılında sona erdiği iddia edilen takvim, insanlık tarihindeki büyük bir değişimin habercisi olarak yorumlanmıştı. Belki de Oumuamua bu değişimin başlangıcını temsil ediyordu. Sümerler, Anunnaki olarak bilinen yıldızlardan gelen varlıklardan bahseder. Bu varlıkların dünyaya gelişinin yeniden gerçekleşeceğine dair tabletlerde kayıtlar vardır. Oumuamua, Anunnakilerin bir öncüsü ya da bir mesaj taşıyıcısı olabilir mi? Tüm bu tarihi antik işaretler ve kehanetler bize uzaylı medeniyetlerinin bir gün dünyamızı yeniden gözlemlemeye geleceğini haber vermeye çalışıyor olabilir miydi? Bazı bilim insanları ve teorisyenler, Oumuamua'nın sadece bir yıldızlar arası taş olmadığını, bir tür uzaylı gözetleme cihazı olabileceğini düşünüyordu. Bu teoriye göre uzaylılar teknolojik seviyemizi ve gelişimimizi incelemek için Oumuamua'yı göndermiş olabilirdi. Oumuamua'nın uzun ve ince şekli, güneş yelkenlileri gibi bir teknolojiyi çağrıştırıyordu. Belki de bu, milyarlarca yıl önce başka bir uygarlık tarafından inşa edilmiş
ve evrene gönderilmiş bir keşif aracıydı. Onun bizi gözlemlediği ve verileri başka bir yere gönderdiği düşüncesi, insanlık için rahatsız edici ama olasılık dahilindeydi. Eğer bu bir araçsa, neden dünyaya uğramadı? Belki gelişmiş bir uygarlık, kaynaklarımızı incelemek ya da savunma gücümüzü ölçmek için onu gönderdi. Belki de bu, bir işgal öncesi keşif görevinin bir parçasıydı. Ya da Oumuamua, çok daha büyük bir yıldızlar arası ağın parçasıydı. Biz yalnızca onun geçmişte bir uygarlık tarafından gönderilen küçük bir parçasını gördük. Pan-STARRS teleskobu, Oumuamua'yı yalnızca birkaç hafta boyunca takip edebildi. Bu süre, detaylı analizler yapmak için yeterli değildi. Oumuamua'nın alışılmadık hızlanma davranışları, kimyasal yapısı ve yüzey özellikleri gibi sorulara kesin cevaplar bulunamadı. Keşif, uzayda daha gelişmiş gözlem sistemlerine olan ihtiyacımızı net bir şekilde ortaya koydu. Oumuamua'nın ardından yıldızlar arası nesnelerin Güneş sistemini daha sık ziyaret ettiği teorisi güçlendi. 2019 yılında Borisov adı verilen başka bir yıldızlar arası nesne tespit edildi. Borisov'un bir kuyruklu yıldız olduğu açıkça gözlemlense de, Oumuamua'nın eşsiz doğası bu yeni keşiflerle daha da dikkat çekti. Oumuamua'nın alışılmadık şekli ve hızlanma davranışı, onun doğal bir cisimden çok, yapay bir nesne olabileceği fikrini güçlendirdi. Oumuamua'nın yarattığı gizem, bilim dünyasını yıldızlar arası keşifleri daha ciddiye almaya yönlendirdi. ESA yani Avrupa Uzay Ajansı ve NASA gibi kuruluşlar, gelecekte yıldızlar arası nesneleri incelemek üzere uzay misyonları planlamaya başladı. Lyra projesi gibi öneriler, Oumuamua'nın rotasını takip eden bir sondanın gönderilmesini gündeme getirdi. Bu gelişmeler, uzayın derinliklerinden gelen nesneleri daha yakından inceleyerek evrenin bilinmeyenlerini çözme umudumuzu arttırdı. Lyra projesi ise Oumuamua hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu proje, Initiative for Interstellar Studies tarafından başlatılmış ve Oumuamua'ya bir uzay aracı göndererek nesnenin kökenini, yapısını ve bileşimini incelemeyi hedeflemiştir. Yapılan çalışmalar, mevcut ve yakın gelecekteki teknolojilerle 2030'lu yıllarda fırlatılacak, özellikle Jüpiter'in kütle çekiminden yararlanarak hızlanabilen bir uzay aracının 2048-2052 yılları arasında Oumuamua'ya ulaşabileceğini göstermektedir. Bu senaryolar yaklaşık 30-40 yıllık uçuş süreleri öngörmektedir. Ancak Oumuamua, Güneş sisteminden hızla uzaklaştığı için bu tür bir görevin gerçekleştirilmesi önemli teknolojik ve lojistik zorluklar barındırmaktadır. Oumuamua sadece bir yıldızlar arası nesne değil, aynı zamanda evrenin bilinmezliğini ve insanlık olarak bu bilinmeze olan arayışımızı simgeliyor. Bu keşif, yalnızca yıldızlar arası nesneler hakkında değil, aynı zamanda evrende yalnız olup olmadığımız ve bilimin sınırlarının ötesine nasıl geçebileceğimiz hakkında derin sorular sormamıza yol açtı. Oumuamua, insanlığın evreni anlamak için yaptığı yolculukta bir dönüm noktası olarak hatırlanacak. Bir sonraki videolarımızda bu yolculuğun diğer duraklarına odaklanacağız. Yıldızlar arası keşif misyonları, kadim medeniyetlerin gökyüzüne olan bakışı, uzayın diğer bilinmeyenleri ve evrende yalnız olup olmadığımıza dair daha fazla ipucu arayışımız. Hepsine değineceğiz. İnsanlığın sınırları zorlayan bu yolculuğu galaksist bilimle keşfetmeye hazır olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.